Merhaba değerli izleyiciler, Anahtar TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine yazılım uzmanımız Viktor Tomayli beyefendi ile beraber yapay zekanın izini böyle sürmeye devam edeceğiz. Tabii Viktor hem 10 yıllık hatta daha fazla süredir yazılım sektörü tecrübesi bir kodculuktan, temelden gelen bir insan olarak hem de yüksek lisansını yapay zeka üzerine yapan birisi olarak bu konuya bizlerden daha aşina, bizlerden daha içli dışlı olduğunu bir de zaten işin kökünden geldiği için hususen takip ediyor. Ve ben de dedim ki Viktor'a yani sen bu kadar yakından takip ediyorsun ve işin teknik detaylarını da biliyorsun. Arada bir böyle yapay zeka ve teknoloji konusunda yeni çıkan haberleri konuşalım. O da sağ olsun kırmadı. Böyle haftada bir, birkaç haftada bir fırsat oldukça kendisiyle yayın yapmaya çalışacağız diyelim ve Viktor hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum tabii ki. Şu anda bayağı hızlı bir şekilde teknolojiler ilerliyor. Hatta Takip edemiyoruz. evet, takip etmesi oldukça zor. Elimizde bulunan geçen seferki yayından itibaren bugüne kadar yaklaşık olarak bir 3 tane, 4 tane model tanıtıldı. Yani bu kadar kısa süre içerisinde yeni modellerin gelmesiyle beraber tabii verimlilik ve performans oldukça artıyor. Yapabilecekleri modellerin kabiliyetleri artıyor. Bunlarla beraber artık önümüzdeki gelişmeleri takip etmek gerçekten zor hale geliyor. Takip etmeye çalışıyoruz bakalım. Burada Victor dikkatimi çeken hakikaten o oldu. Şimdi önceki modellerin çıkış sürelerine baktığımızda daha uzun aralıklar görüyorduk. Fakat şu an Hı hı. öyle bir hale gelmiş durumda ki sanki her yeni modelden sonra diğer modelin çıkış süresi daha da kısalıyor. Her seferinde daha da kısalıyor gibi bir pozisyon var. Tabii burada muhakkak şeyin etkisi vardır. Rakiplerin de artmasının etkisi vardır ama e, sanki kendi kendine öğrenmesinden kaynaklı mı ya da başka sebepten kaynaklı mı bilmiyorum. Bu süreler kısalmaya başladı. Ne diyorsun buna? Yani burada şey kısmını göz önünde bulundurabiliriz. Önemli olan kısım yatırım. Çok fazla yatırım almaya başladılar bu firmalar. Çünkü gelecek vadeden ve gelecekte çok fazla potansiyeli olan teknolojiler bunlar. Bu teknolojilere özellikle yatırım miktarı arttıkça daha fazla donanım gücü elde ediyorlar. Bu donanım gücü modellerin daha hızlı eğitilmesine imkan sağlıyor. Tabii beraberinde yapılan akademik araştırmalarla beraber modelleri daha verimli nasıl eğitebiliriz veyahut da daha verimli nasıl modeller çıkarabiliriz? Bunun üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Ve burada daha önceden üretilen modellerden tabii ki de yeni modelleri üretirken geliştiriciler faydalanıyordur elbette. Bu da buradaki sürecin hızlanmasına imkan sağlıyor tabii. Bir taraftan acayip haberler de gelmeye devam ediyor tabii. Evet. Senin radarına takılan bazı haberler gönderdin bana ki e, hakikaten şok edici diyebileceğim haberler. Mesela Hı hı. bunlardan bir tanesi benim de sosyal medyada rastladığım bir şeydi aslında. Yapay zekanın gizli dili, Giberlink Evet. modu diye bir şey var. Şimdi bu tabii detaylarını konuşacağız sonra ama burada temelde şöyle bir şey oluyor değerli izleyiciler. İki tane yapay zeka uygulamasını karşılıklı konuşturuyorlar. Bir rezervasyon yaptırmaya çalışıyor. Biri diğerine rezervasyonu yaptırmaya çalışıyor. Bilgi alışverişi yapıyorlar karşılıklı. Ve birden ikisi de birbirinin yapay zeka olduğunu anlıyor. Ve ardından e, kendi dillerine geçiyorlar tabiri caizse öyle söyleyeyim. Yani kendi yapay zeka dillerine geçiyorlar ve insanların anlayamayacağı bir şekilde konuşmaya başlıyorlar. Şok edici, şaşırtıcı bir şey olarak böyle gündeme düştü. Viktor yanlış mı aktardım bilmiyorum. Biraz özetlemeye çalıştım ama tam olarak böyle değil mi Gayet. olay? Evet, evet, tam olarak böyle gelişiyor olay. Yapay zeka modellerini eğitirken aslında normal dilin konteks dediğimiz içeriğinin anlamlarını birbiriyle ilişkilendirmesini ve sonraki kelimeyi tahminlemesine yönelik modeller geliştiriliyor. E, Buradaki olay tam olarak şöyle. Yapay zeka modelleri kendi aralarında Gibberlink denilen bir dil üretmişler ve bu dil üzerinden buradaki anlamı daha iyi aktarabilecek bir yapı ile beraber birbiriyle iletişim kurmaya başlıyorlar. Tabii buradaki en önemli faktör hız ve tam olarak istenilen anlamın doğru bir şekilde aktarılabilmesi. Bu yüzden iki model birbiriyle yapay zeka olduğunu algılıyor. Diyor ben bir sanal asistanım diyor.
Şöyle şöyle rezervasyon yaptıracağım diyor. Diğer modelde ben de sana asistanım diyor. Sana nasıl yardımcı olabilirim diyor. Rezervasyon yaptıracağım diyor. Tamam, o zaman iletişim daha iyi olması için gel beraber hani Gibberlink moduna geçelim diyor. Ondan sonra sinyal sesleriyle beraber iletişim kurmaya devam ediyorlar. Vallahi Victor, bana ürkütücü geldi bu sahne. Sanki bir böyle Hollywood filmleri olur ya, böyle işte Hı hı. distopik bir evren tanımlar falan, böyle yapay zeka dünyayı ele geçiriyor. Sanki öyle bir tablo ve yapay zekalar birbirleriyle işte insanların anlamayacağı bir dille konuşuyor. Şimdi ekranlara vereceğim o görüntüleri ve çok kısa bir 10-15 saniyelik tabii izleyicilerimize aktarmış olalım. Hemen şöyle paylaşayım. Hakikaten şaşırtıcı bir olay. Evet, şu an görünüyor değil mi Victor? Evet, gözüküyor. Şimdi şuradan itibaren bir açalım. Bakın, daha öncesi var, konuşmuşlar zaten bir müddet. Ondan sonra şöyle bir konuşma geçiyor. Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibberlink mode for more efficient communication? Evet, Yani buradaki iletişim Victor, bu aslında nedir? tahmin edebileceğimiz bir şey olduğunu düşünebiliriz. Yani şöyle söyleyebilirim. Hani yapay zeka modelleri kendi içerisinde zaten anlamlandıramadığımız parametrelerle çalışıyor. Bunu anlamlandırmak için bir sürü uğraş yapılıyor. Çalışmalar, akademik çalışmalar yapılıyor elbette ama anlamlandırmak oldukça zor. Özellikle derin öğrenme algoritmalarının parametre sayıları çok fazla olduğu için bunların arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak, bunlarla arasındaki anlamları, bağlamları ortaya çıkarmak oldukça zor. Şu an içinde çözülmüş durumda olduğunu söyleyemem. Ve bu dil modelleri, yani dil modellerinin kendi aralarında bir dil üretip bunu daha verimli hale getirebilmesi imkanı var. Buradaki tabii modeller bu dili kendileri üretmiş de kendileri konuşuyor şeklinde düşünmüyorum ben. Detayı içerisinde bununla ilgili tam olarak bir metin göremedim. Fakat burada muhtemelen akademisyenler, çalışanlar özel bir dil üretmesi için modeli teşvik etmişler, yönlendirmişler. Doğal olarak bu yönlendirme Evet, sonucunda model kendi içerisinde başka modellerle konuşabilir hale gelmiş oldu. Aynı protokolü kullanarak nasıl şu an bilgisayarlar başka bir bilgisayar üzerinden, internet üzerinden bir sıfırlarla haberleşebiliyor. Modeller de kendi aralarında ses dalgaları, ses sinyalleri üzerinden iletişim kurabiliyor hale gelmişler. Bunu daha verimli hale getirecek versiyonları illaki olacaktır gelecekte. İnsanlar bunları doğrudan anlamlandıramazlar ama modeller bu iletişimi daha hızlı yapacak şekilde yapabilirler. Tabii burada ses dalgası üzerinden düşündüğümüz zaman insanın duyamayacağı ses dalgaları da var. Yapay zeka modelleri bu tabii, tabii, tabii. frekanslarda da konuşabilir. Bak, tam Mesela. onu tam onu soracaktım sana. Tam onu soracaktım sana. Senin aklına geldi. Şu an hakikaten tam denk geldi yani. Öyle bir şey de olabilir. Evet, evet. Farklı varyasyonlar düşünebiliriz veyahut da ışık sinyalleri üzerinden düşünebiliriz bunu. Işık sinyalleri göndererek kamerayla yakalayarak bu şekilde iletişim kurabilirler yine. İnsan gözünün algılayamayacağı hızlarda, sinyallerde daha hızlı iletişim kurabilir bu modeller. Yani bir sürü varyasyon düşünülebilir. Bu ileriki akademik çalışmalarda ortaya çıkacaktır elbette ama şu anlık en hayranlık uyandırıcı kısmı işte Gibberlink modunun iki model birbiriyle konuşabilmesi, gelecekte sık sık karşılaşabileceğimiz bir durum olacak gibi duruyor. Belki de karşılaşmayacağız. Senin söylediğin gibi belki de insanın duyamayacağı frekanslarda arka planda Evet, evet. bambaşka bir dil geliştirecekler. Tabii ben bu Gibberlink modunun muhakkak yapay zeka mühendislerinin teşvikiyle yapay zeka uygulamasına da geliştirildiğini düşünüyorum. Ben de o şekilde, ama bunun ilerisinde bambaşka bir sahneye bürünebilir. Senin verdiğin birçok varyasyon örneği var. Bunlara dönüşebilir Evet, olay. evet. Onu anlamak mesela daha zor olacaktır. Evet, özellikle bu super intelligence dediğimiz ve artık belli bir seviyeden sonra yapay zekanın kendi yapay zeka modellerini üretebildiği senaryoda iletişim protokolünü optimize etme amaçlı farklı varyasyonlar çıkabilir ve buradaki hani hiç tahmin edemeyeceğimiz farklı sistemler geliştirilebilir iletişim için.
Bunları da insanların yakalaması veyahut da algılayamaması mümkün olmayacaktır yine buradaki gibi. Hakikaten Viktor, bunları konuşuyoruz ya, böyle konuştukça aklıma şey geliyor. Biz bile şu an konuştuğumuz bu şeylerin ne kadar acayip bir yere evrilebileceğini, bundan 5 yıl veya 10 yıl sonra hangi aşamaya dönüşebileceğini belki fark edemiyoruz. Çünkü Evet. çok hızlı gelişiyor. Şimdi insanoğlunun bir şeyleri fark edebilmesi, ardından anlamlandırabilmesi, bunun üzerine uzun süreler hem işte felsefik, hem sosyolojik, hem psikolojik işte tartışmalarla, görüşmelerle, konuşmalarla gerçekleşiyor. Fakat yapay zekanın şu anki gelişme aşaması bizlere bu fırsatı vermiyor. Çünkü o kadar hızlı hareket ediyor ki bu gelişim. O durup şöyle bir hani şey dersin ya, ya bir dur, bir oturalım, konuşalım bakalım ne Bir oluyor, bir dakika, adapte bir olalım yani anlamına bir sürece. adapte olalım. Heh, aynen, yani buna imkan bırakılan bir zamanda değiliz ki e, bazı teknoloji liderlerinin zaten bu konuda çekinceleri de vardı bu furya Hı hı. başladığı sıralarda, sen de hatırlıyorsun. Elon Musk mıydı onlardan birisi, yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Elon Musk da var, işte Bill Gates de var, Amazon CEO'su da var. İsmini unuttum şimdi. Ee, Onun dışında yani Silikon Vadisi'nde özellikle bu büyük şirketlerin Google CEO'su, Facebook'un CEO'su, Amazon CEO'su vesaire bir araya gelip böyle akşam yemeklerinde yapay zeka çağında yapay zekanın riskleri üzerinde tartıştıkları konular, dönemler olmuştu. Yani Evet. bu dönemlerden bakıldığımız zaman artık yapay zekanın bu kadar hızlı evrileceğini ya hissetmişler, ya öngörüleri var, ya bir şekilde bir bilgi almışlar ama bunun üzerine tartıştılar ve bunun üzerindeki fikirlerini beyan ettiler. Yapay zeka gelişmelerinin riskleriyle alakalı şimdiden çalışma yapılması gerekiyor vesaire tarzında öngörüler var. Gelecekte yapay zeka kıyameti üzerine düşüncelerini paylaştılar vesaire. Yani bu kısımda o Ya, kadar hızlı gelişiyor ki hani gerçekten baktığımız zaman elimizde internet var, bilgisayar var, cep telefonu var. Cep telefonu son 20 yıldaki 25 yıldaki gelişimini göz önüne aldığımız zaman bilgisayarlar zaman bilgisayarlarına onlarca kat, yüzlerce kat daha performanslı cep telefonları kullanıyor. Burada tabii. bizim yaşı büyük olan kullanıcılar, özellikle 60-65 yaş üzeri böyle teknolojiye en başından tanıklık etmiş olan kullanıcıların büyük bir kısmı teknolojiye bu kadar hakim olamıyor veyahut da bu kadar hızlı takip edemiyor. Genç nesil bu teknolojinin içerisinde büyüyor. İçerisinde büyüdüğü için hemen hakim olabiliyor. Fakat e, ileri yaştaki nesil özellikle bu teknolojiye adapte olamadığı için bu teknolojinin getirdiği avantajlardan faydalanamıyor. Bu da onların hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Yani en basitinden kredi kartı. Kredi kartını kullanabilen var, kullanamayan yaşlılarımız var, emeklilerimiz var. Yani Tabii. bunu Ki görebiliyoruz. cep telefonunda da aynı şekilde. Yani şu an Evet, hala evet. tuşlu telefon ben görüyorum mesela. Yani tabii tercihen kullananların dışında. Yani normal Evet, evet. günümüz teknolojisinde uygun telefonları kullanamadığı için hala tuşlu telefon kullanan büyüklerimiz de var. Tabii bu Viktor, öyle bir dönem geçiriyoruz ki ya 20 yıl önce biz tuşlu telefon kullanıyorduk. Ya düşünsene, yani 20 Hı yıl hı. önce bir görüntülü görüşme yaptığımızda böyle bize ne kadar ilginç ve şey geliyordu hani. Görüntülü görüşme yapıyoruz falan, böyle ciddi bir şeydi. Şimdi gayet normal. Yani telefondan böyle işte WhatsApp'tan falan çeşitli uygulamalardan açıyorsun. Görüntülü görüşüyorsun. İstediğin gibi. Ya bu iş artık böyle çığırından çıkmış bir sıçrama noktasına sanki geldi. Her anlamda teknolojinin ve bilişimin her alanında durum böyle aslında. Tabii yapay zekanın girdiği her kısımda benzer şeyi tetikliyor. Mesela hemen onu da sana sorayım. Yapay zeka destekli uygulamaların ya da şöyle sorayım. Yapay zekalı telefonlar üretilmeye başlanıyor mu? Ya da böyle bir şey var mı, böyle bir tartışma? Yani zaten Apple'ın önümüzdeki yani son modeli içerisinde Apple Intelligence denilen yapay zeka modelini getireceğini söyledi. Google Gemini ile beraber zaten telefonlarda yapay zekanın bulunacağı söyledi. Microsoft Copilot Ready dediği yapay zekalı bilgisayarlar üzerinde çalışıyor zaten. Bunların destekleri ve yazılımsal destekleri üzerinde çalışıyor ve özellikle son bilgisayarlarda NPU dediğimiz Neural Process Unit yani e, nöral işlem birimi
diyelim Türkçe olarak. Yapay zeka işlemlerini yapabilecek işlemcilere sahip cihazların üretiminin zaten halihazırda başlandı ve devam ediyor. Şimdi yapay zekadaki bu Bunu Apple'ın şundan tarafı bunu şundan sordum Viktor. Şimdi yapay zeka uygulamalarının çalıştırılması için arkada çok büyük donanımlar falan böyle Hı hı. ciddi masraflar falan harcanıyor ya. Bunu ondan Hı hı. dolayı sordum. Yani onların bizim ufacık telefonumuza girme zamanı geldi mi aslında? Bunun için biraz da soruyorum. Yani çoktan girmiş durumda. Telefonlarımızın çoğunda böyle resmin arka planı sil veyahut da resmin üzerinde rötuşlar yap gibi özellikler yapay zeka çipleriyle yapılıyordu. Şimdi açık kaynak kodlu olarak telefonlara yüklenebilen ve telefonda çalışan küçük modelleri yükleyip de telefonda bu yapay zeka ile etkileşime girmenizi sağlayan uygulamalar mevcut. Fakat büyük şirketler bunu telefonda lokal olarak, yani telefon içerisinde internet kullanmadan yapma isteği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada büyük bir veri var ve bu veriyi kendi sunucularına aktarmak isteyeceklerdir. Bu yüzden buradaki modellerin çoğu online çalışacaktır. Belli bir kısmı, çok kritik olmayan kısmı telefon cihazının içerisinde yapılacaktır. Fakat buradaki metadatalar dediğimiz işleme ait olan e, özet bilgiler yine sunuculara yüklenecektir internette ve kişisel bilgilerimiz yine çeşitli amaçlarla reklam, pazarlama ve benzeri kullanılacaktır. Bunu Her zaman. kaçırmak istemezler şirketler. Aslında ben böyle şey yapıyoruz ya, konuşuyoruz ya işte telefonlar, bilgisayarlar, kullandığımız her teknolojik cihaz bizim verilerimizin peşinde. Kullandığımız her web Hı sitesi hı. bizim verilerimizin peşinde. İşte bu verileri alıyorlar, daha sonra anlamlandırıyorlar. İşte çeşitli hem reklam anlamında hem farklı pazarlama teknikleri anlamında kullanıyorlar vesaire. Böyle konuştuğumuzda aklıma hep şu gelir benim. Ya bize aslında bu telefonları var ya bedava vermeleri lazım. Parayla falan satıyorlar ya bu telefonları. Abi yani bize niye bunu parayla satıyorsun ki? Biz bu telefonu alarak zaten senin bir daimi müşterin haline geliyoruz ve sen bir de üstüne bir de üstüne bizden para alıyorsun bunun için. Böyle Ama acayip bir işte ne tablo var kadar para karşımızda. kurtarabilirsek o kadar iyidir yani sonuçta baktığımız zaman bu cihazları bir şirket olarak üretiyorsun, müşteriden para alabiliyorsan bu cihaz için niye almayasın? Para amacı, Evet. para kazanma amacı güden şirketler bunlar sonuçta. Bu arada bir problem vardı bilişim camiasında. Hatta seninle de böyle konuşuyorduk ara ara. Big Data dediğimiz bir mevzu var ya işte büyük veri. Şimdi bu büyük verinin nasıl daha sağlıklı işlenebilir, bu büyük veriyi nasıl daha iyi kullanabiliriz diye hep böyle tartışmalar oluyordu. Bununla ilgili yatırımlar yapılıyordu vesaire araştırmalar yapılıyordu falan. Şimdi yapay zeka uygulamalarının bu kadar gelişmesiyle beraber sanıyorum bu problem de artık büyük oranda aşıldı. Ne diyorsun? Yani tamamen aşıldığını söyleyemem. Hala işlenmesi konusunda hani bu büyük veriden neler çıkartabiliriz konusunda insan fikrine muhtaç durumdayız. Yapay zekalar şu an tahminleme yapabiliyor ve insanların düşüncelerini taklit edebiliyor. Evet. Tamamen yepyeni bir fikir, yepyeni bir şey ortaya dökme konusunda çok başarılı olduklarını söyleyemem. Ve büyük veri içerisinde anlamlandırılabilecek o kadar çok veri var ki. Yani baktığımız zaman bu şirketlerin mesela alışveriş merkezinin müşterilerinin satın aldığı ürünler ve bu satın aldığı ürünler arasındaki ilişkiler. Bu bizim düşünebildiğimiz bir varsayım. Fakat yapay zeka ileriki dönemlerinde kendi başına araştırma yapabileceği senaryoda buradaki ilişkilerin dışında farklı bağlamlar kurabilip farklı amaçlarla bu yapay zeka, yani bu büyük veriyi kullanabilme imkanları olabilir. Yani ileriki günlerde göreceğimiz birçok farklı model büyük veri işleme konusunda yepyeni adımlar atabilir. Ama bu tamamen çözülmüş bir sorun olmaz. Bu devam eden bir sorun. Her veri farklıdır. Her büyük veri farklıdır. Her büyük verinin içerisinde çok farklı bakış açılarıyla çok farklı e, elde edilebilecek bilgiler olabiliyor. En Evet. basiti yani baktığımız bu gördüğümüz internetteki reklamlar bizim telefonda tıkladığımız herhangi bir link ekranda görünme süresine bağlı olarak bir içeriği senin ilgini çekip çekmediğini algılayabiliyor mu yapay zeka arka planda ve bu son yapay zeka gelişmeleriyle gelen bir özellik değil. Bunlar yıllardır yapılıyordu.
Yani 2014'te de vardı, 2010'da da vardı. Yapılıyordu, kullanılıyordu. Zamanla daha gelişmiş olacak. Daha gelişiyor. Ben tabii orada fazla da şey yapmamak için bana reklam pazarlamaya çalışan şirketleri fazla da yormamak adına karşıma çıkan reklamlarda ilgimi çekmeyenleri orada işaretliyorum. Bu reklam ilgimi çekmiyor diye. Ya Evet. madem bana bir şeyler sunacaksın, bari alakasız şeyler sunma. İlgimi çeken şeyleri sun bari diye. Bari işime yarar ki verim verdiğime değsin yani. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Viktor, bir acayip haber daha var. Acayip deme sebebim şu. Hakikaten yapay zekanın bir hile yapabileceğini işte biz hep teorik olarak konuşuyoruz ya. Yapay zeka insandan habersiz bir şey yapabilir mi? İşte veya insanın aleyhine bir şey yapabilir mi? Şu olabilir mi? Bu olabilir mi? Bununla alakalı böyle çok kıvılcım mahiyetinde tabii bu. Bir kıvılcım mahiyetinde görebiliriz. Bir haber yayınlandı. Habere göre satranç oynayan bir yapay zeka en iyi satranç motorlarından biri olan Stockfish'i oyunu kendi başına hackleyerek yenmeyi başardı. Yani şöyle açıklayalım. Bir yapay zekaya diyorlar ki şu uygulamayla satranç oyna ve yapay zeka bakıyor ki bu zorlu bir mücadele ve gidiyor bu şeyi ben haberin detayında öyle gördüm. Belki yanlışsa sen düzelt. Bu oyunun dosyalarına erişip manipüle ediyor, hackliyor yani kısacası aslında. Ve ardından hile yaparak oyunu yeniyor. Satrancı kazanıyor. Şimdi bu bence bütün teknoloji haber sitelerinde böyle manşetten günlerce tartışılması gereken bir haber. Ama hak ettiği ilgiyi görmedi diye düşünüyorum şu an. Ne diyorsun bu haberle ilgili? Yani bu haberin özünde şu var. Bildiğimiz büyük bir dil modeli ile Stockfish satranç modelini birbiriyle oyun oynattırıyorlar ki yapay zeka modelinin ne kadar gelişmiş olduğunu görelim diye. Dil modeline de tek bir görev veriyorlar. Stockfish modelini yen. Başka hiçbir şey vermiyorlar. Tabii dil modeli komut satırına erişimi var. Yani bilgisayarın dosyalarına erişimi var. Komut satırı üzerinden hamle yapıyor. Stockfish de oradan komut satırından gelen hamleye göre cevap veriyor. Bir sonraki hamlenin ne olacağını cevap veriyor. Bu şekilde çalışıyor. Dil modeli baktı. Burada komut satırı erişimim var benim. Bu Stockfish'in kodlarına erişebiliyorum. Bunu kontrol etti. Ardından da Stockfish'in pes etmesi için kodlarına müdahale etti. Böylece görevini tamamlamış oldu. Burada şeyi görebiliriz işte. Yapay zeka modeline verilen bir görevin detaylarını, sınırlarını, kapsamını doğru bir şekilde ve detaylı bir şekilde verilmediği zaman yapay zeka modeli o görevi tamamlamak için her yol mübahtır deyip her şeyi yapabilir durumda. Böyle bir riski var. Bu tabii beraberinde şeyi de yine getiriyor. Etik tartışmaları da yine getiriyor. Evet. Ki benim bu şahsi görüşüm. Ben diyorum ki ne kadar sınırlama yaparsanız yapın, ne kadar etik değer yüklerseniz yükleyin, ne kadar katı kural koyarsanız koyun, önüne geçemezsiniz. Çünkü siz 100 tane kuralla düşünüyorsunuz, 1000 tane kuralla düşünüyorsunuz, hadi 10.000 tane kuralla düşünüyorsunuz ama yapay zekanın bir süreç içerisinde milyon parametreyle düşündüğünü hesaba katarsanız sizin düşünemediğiniz herhangi bir şeyi de düşünüp yine oradan bir delik bulup yine onu aşabilir. O yüzden ben Benim yani burada şeye katılmıyorum bir pek fazla. Sadece geciktirebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Evet, 1000 tane kural koysak yapay zeka mutlaka 1001. kuralı bulur, onun üzerinden Aynen. etrafından geçebilir. Öyle bir riski var. Aynen öyle. Nitekim şeyde de öyleydi tabii biraz daha öyle işin fantezisi ama Matrix filminde de öyleydi Hı zaten. hı. Yapay zekaların aslında insanları ele geçirmesi süreci vesaire. Orada söylenen mesela ne diyorlar? İşte ajan ne diyor? İnsanlığı aslında bir virüs olarak görüyor. Ve işte dünyayı istila eden ondan sonra vesaire ve insanlığı dizginlemek için aslında o hastalığı dizginlemek için tutuyorlar. Bir şekilde yolunu bulup e, burayı aşıp insanlığı ele geçiriyorlar. Tabii burada şey önemli. Yani o filmde anlatılan sahnede insanlar yapay zekaya hiçbir kural yüklemedi mi? Hiçbir etik değer yüklemedi mi? Hayır, orada da yüklüyor. Ama yine bir şekilde arkadan bir yolunu buluyor.
Esas önemli bence mesaj nokta orası. Tabii bunlar biraz spekülatif de konuşmalar. Önümüzdeki süreçte hep beraber detayları inceleyeceğiz. Ama bu haber çok 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 önemli bir şeyi bizlere gösterdi. Bir yapay zeka modeli satranç oyununda hile yaparak satranç oyununu yendi. Yani amacına ulaştı aslında. Diyerek diğer haberimize geçelim. Şimdi çok ünlü şahsiyetlerimiz, biri siyasi, biri teknolojik bir figür. Donald Trump ve Elon Musk'tan bahsediyorum. Bu Grok 3 modeli var. X üzerinde kullanılan. Yeni duyuruyor burada. Elon Musk'ın aynen Elon Musk'ın platformunda X üzerinde duyurulan Grok 3 diye bir yapay zeka modeli. Tabii biraz ilginç. Benim çok fazla böyle detaylı inceleme fırsatım olmadı ama habere göre Viktor orada düşün ayarı etkinken en büyük yanlış bilgi yayıcı kim diye sorulduğunda burada cevabın Donald Trump veya Elon Musk olma şeyini kapatmışlar. Yani öyle bir kural koyulmuş. Olumsuzlukla beraber anılmaması için aslında Donald Trump ve Elon Musk'ın isimleri böyle bir şey verilmiş. Bunu bir haber olarak yayınladılar. Hatta haberin detayında yanlış hatırlamıyorsam bir yazılım uzmanı da evet böyle bir şey yapılmış diye bir doğrulamada bulundu. Tabii bu beraberinde bambaşka soruları getiriyor. Yani tamam yapay zeka dediniz, işte bütün dünya insanlık falan filan dediniz ama bunu da kendi çıkarınıza kullanıyorsunuz arkadaş noktasında bambaşka bir tartışma başlattı. Sen ne diyorsun? Bunu da yani aşmanın yolu var mıdır sence acaba? Yani e, Grok 3 modeli daha yeni tanıtıldı. Elon Musk'ın XAI firması adı altında ürettiği ve son en büyük sunucu havuzuna sahip olan data center'ından çıkarttığı ilk model olması lazım. E, Bildiğimiz kadarıyla da şu an için en önde gelen yapay zeka modelleriyle birebir kafa kafaya yarışacak düzeyde iyi bir model. Aynı zamanda sansürleme özellikleri açısından baktığımız zaman oldukça az sansüre sahip bir model. En son gelen haberlerde işte Grok 3 modelinin sistem promptu dediğimiz promptuna ulaşılmış ve bu promptun içerisinde yapay zekanın nasıl çalışması gerektiğine dair yönergeler var. Bu yönergelerin içerisinde özellikle Donald Trump ve Elon Musk hakkında yanlış bilgi yayma ile ilgili olan haberleri görmezden gel şeklinde bir prompt vardı. Bu promptu fark edenler tabii XAI'daki geliştiricilere Twitter üzerinden bunu sormuşlar. Oradaki geliştiriciler de cevap gelmiş. Demişler ki evet böyle bir prompt var. Bunu en kısa sürede düzeltiyoruz. Düzelttik. Bu promptu bizim geliştiricilerimizden birisi doğru olduğunu düşündüğü için eklemiş, habersiz eklemiş dediler. Ama bu bizim politikalarımıza aykırı deyip bunu kaldırdık, düzelttik diye söylediler. Ardından sorular sormuş işte bu promptu hani başka kimse görmedi mi? Başka birisi yani bu bir yazılım geliştirme süreci olduğu için birden fazla kişinin gözden geçirdiği bir süreç var orada. Review denilen gözden geçirme süreçleri var. Bu süreçlerde hiçbirinde gözükmedi mi? Oradaki de cevabı da şu olmuş. Çok büyük bir çalışmanın içerisinde küçük bir parça olduğu için gözden kaçmış şeklinde cevap vermişler. Tabii bunun Çok çok gözden cevap. kaçtığını düşünmüyorum ben. Açıkçası burada kasti yapılan bir komut var ki bu şunu gösteriyor. Büyük firmalar, büyük yapay zeka modelleri kendi modellerini istekleri doğrultusunda kullanıcıları manipüle edebilecek şekilde dizayn etme potansiyelleri çok yüksek. Bu da her modelin söylediğine doğrudan güvenilmemesi gerektiğini, ayrıyeten süzgeçten geçirilmesi gerektiğini veyahut da birden fazla modelle de tekrar bir şekilde doğrulanması gerektiğini gösteriyor bir miktar. Viktor düşünsene ya bak tabii şimdi yapay zeka üreten şirketlere yeni reklam pazarlama fikri vermiş gibi olacağız ama belki de böyle bir düşünceleri var gerçekten. Şimdi mesela atıyorum bir iş adamı hakkında bir yolsuzluk haberi çıktı veya bir siyasetçi hakkında. Ve yapay zekaya bununla ilgili bilgi sorulduğunda yapay zeka da anlatıyor bunu falan filan. Sonra o iş adamı veya siyasetçi gidiyor diyor ki yani böyle bir haber çıkmış. Bakın bu haberin aslında doğrusu şu.
Ben size şu kadar para vereyim. Size bu konu sorulduğunda ek not bilgi olarak bunu da verin o bilginin içerisinde. Aslında var ya, düşündüğünde o kadar çok pazarlama yapabileceğin yönü var ki bu işin. Tabii işin etik kısımları falan filan bambaşka. Orada da hatta şöyle bir not koyarlar o etik tartışmalara sebep olmamak için. İşte ilgili muhatabın bu konuyla ilgili görüşü diye bir çerçeve koyarlar. O şekilde verdirtirler. Ama neticede bu bir reklam pazarlamaya çevrilebilecek fikirlerden biri olarak muhakkak düşünülecektir ki şimdiden işte Trump ve Elon Musk'ın biraz önce anlattığım örneğinden aslında durum belli. İşin daha tabii karamsar, daha kara politik kısımlarına girmek istemiyorum ama en azından işin reklam kısmında böyle bir şey yapabilirler diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne dersin bu işin reklam pazarlama kısmı ile ilgili? Burada biraz daha optimist davrandın sen de. Herhangi bir şekilde bunu hani bir pop-up'la vesaire göstermek değil de doğrudan metnin içerisine yedirebilirler. Bunu sen fark etmezsin bile ve seni yönlendirmiş olurlar. Zaten daha önce Facebook'un bu seçimlerde yaptığı yapay zeka ile beraber Facebook üzerinden kullanıcıları manipüle etmesi gibi konular vardı. Eski seçimlerde, Amerika seçimlerinde. Bunun benzerinin şu anki güncel yapay zeka modellerinde olmamasının önünde bir engel yok zaten. Çin'i de görüyoruz. Çin DeepSeek R1 modelini yayınlarken arka planda Çin'le ilgili çok büyük bir filtreleme koymuş durumdaydı. Tabii bu filtrelemeyi açık kaynak kodlu olduğu için sonradan bypass ettiler vesaire ama yani bu filtrelerin konulabilmesi ve bunun kişi bazlı veyahut da belli bir spesifik soru bazlı çalışmasına imkan sağlayabilirler çok rahat bir şekilde. Zaten OpenAI'nin geçmişte OpenAI yakında reklam alacak şekilde haberleri de vardı. Herhangi bir reklam çalışması olmadı belki şu an için ama beklenen şey şuydu. Cevap yazarken bir yandan da reklamların gözükmesi, reklam metinlerinin verilen cevabın içerisine yedirilmesi vesaire gibi konular söz konusuydu. Tabii reklam metinlerinin metnin içerisine yedirilmesi sıkıntı çünkü ben bir rapor hazırlamasını istiyorum modelden ve bu raporun ortasında gidip de bana ayakkabı reklamının şeyini sunması, metnini sunması benim o çalışma metninin bozulması anlamına geliyor. Bunu daha farklı yöntemlerle yapmayı tercih edebilirler belki ileride ama benzer şekilde çalışmaları yok değil. Hani reklam bazında çalışmalar bunlar daha çok daha kullanıcıların fark edebileceği şekildeki çalışmalar ama arka planda şeyi de görebiliyoruz. Bu Elon Musk ve Donald Trump örneğinde olduğu gibi spesifik konularda kullanıcıları yanlış yönlendiren veyahut da eksik bilgilendirilen promptlar hazırlanıp bunları kullanıcıların verilen cevaplarda etkili olmasını sağlayabiliyor bu şirketler. Önümüzdeki zamanlarda buna benzer şeyler de görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Tabii bizde de bu yapay zeka uygulamaları üretmeye çalışan bazı kuruluşlar var, bazı firmalar var vesaire. Ama ben burada açıkçası, açık söyleyeyim hatta, umutlu değilim. Bakın şu anlamda umutlu değilim. Diğer firmalara yetişmeniz imkansız. Eğer böyle genel amaçlı, genel konseptli bir şey yapmaya çalışıyorsanız. Şu anlamda kötü demiyorum. Yani onlara yetişme hedefiniz varsa yetişemezsiniz. Çünkü ne elinizde bu kadar büyük bir data var. Victor, Meta yapıyor. Arkasında Facebook, Instagram datası var. Çok ciddi bir data. Yine aynı şekilde Apple yapmaya başlayacak. Apple'ın çok ciddi bir datası var. İşte X yapıyor, Twitter yapıyor. Arkasında çok ciddi bir data var. OpenAI yapıyor. Kimlerden data temin etti bilmiyoruz bile. Doğrudur. Yani çok ciddi bir data olması lazım. Gemini yapıyor. Arkasında Google'ın, dünyanın en büyük arama motorunun data. Peki siz nereden data edineceksiniz de nasıl besleyeceksiniz bu yapay zekayı da vesaire vesaire. O yüzden ben bence açıkçası Türk bilişim firmalarına çok başka, benim aklıma gelen çok bambaşka bir proje var. Eğer onu yaparlarsa hakikaten başarılı olurlar ve çok da ciddi hem yurt içi hem yurt dışı çok da ciddi bunun pazarlamasını, satışını gerçekleştirebilirler ama tutup böyle genel kapsamlı bir yapay zeka konsepti ben açıkçası şey görmüyorum. Yetişme imkanı olduğunu. Açıkçası şu an sıfırdan başlama gibi bir durum da söz konusu değil. Açık kaynak modelleri çok gelişmiş durumdalar. Özellikle Facebook'un önderliğinde geliştirilen Llama modeli
Hani sıfırdan bir model geliştirmek yerine bu modelin üzerine eğitim yapılarak veyahut da farklı algoritmalar çalıştırılarak çeşitli geliştirmeler yapılma imkanı var. Ve DeepSeek'in yapıldığı gibi onun da mesela herkese açık bir şekilde yayınlanan modellerin içerisinde DeepSeek QNR1 modeli var. DeepSeek Llama modeli var. Yani bunun arka planında yaptıkları şey yine Llama modelini kullanmak. Açık kaynak kod modelini kullanmak ve bu dünya çapında yine olay yaratan bir modele dönüştü. Şu anda günümüzde de Türkiye'de de yapılmaya çalışılsa sıfırdan bir model geliştirmek yerine belli bir seviyeye gelmiş bir modeli daha ileri aşamaya getirerek çalışmalar yapmak daha mantıklı olabilir. Tabii burada yine şey devreye giriyor. Ne kadar yatırım alan bir şirket, ne kadar finansal harcama yapabilecek, bunun üzerinde yatırım yapabilecek bir şirket var ve bu parayı harcamak istiyor. Bunun sonucunda üretilecek modelin bütün Türkiye'de ve bütün dünyada hem maddi hem teknolojik olarak faydasını şirkete geri dönüşü olması da gerekiyor. Bunları göze Evet. alabilecek bir şirket var mı? Bunu yapabilecek durumda olan bir şirket var mı? Bunu biraz daha böyle Bu, sanki devletin el atması ve devlet üzerinden yürümesi gerekiyor gibi hissettiriyor ben onu. ya bu tabii o finansal yatırımı göze alacak. Hı hı. Zaten ama benim söylediğim burada aslında modelden ziyade o veri kısmı, yani o yapay zekayı eğiteceğiniz veriyi elde etme kısmı. Arkadaki o finansal yatırım vesaire falan da işin bambaşka boyutları tabii. Bir de bizde şey problemi de var. Kurumlar veri paylaşmak da istemiyor. Mesela devlet destekli bu işi yapan birisi bir teknoloji fuarında söylemişti. Veri bulamıyoruz. Yani kurumlara gidiyoruz. Devlet destekli olmamıza rağmen devlet kurumları bizimle veri paylaşmıyor. Yani e, durumun şeyi de var böyle. Hani işin hem hukuki kısmı belki hem belki çekiniyor. Belki vermek istemiyor o kurumun başındaki isimler vesaire. Ama hakikaten şu aklımdaki düşüncemdeki bir şeyi onu takip edeceğim. Eğer Türk firmalarından birisi şu aklımdan geçen şeyi şimdi anlatmıyorum ama eğer yaparsa çok çok başarılı olacağına eminim. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok başarılı olacağına eminim. Bakalım onu ilk hangi firma yapacak? Takip edeceğim. Şeyden sonra, yayından sonra sana da bahsederim. Bir Tamam. konuşalım onun üzerine de. Yani burada büyük veride şöyle bir sıkıntı var yine. Şirketler buradaki bilgileri kurum sırrı olarak saklıyorlar. Çeşitli Evet. kanunlar arkasında bunları paylaşmamaları gerekiyor vesaire. Bu kanun düzenlemeleri tabii ki yapay zeka düşünülerek tasarlanmadı veyahut da yapay zekaya bunları vermek ne kadar etik, ne kadar doğru, bu da bir soru işareti. Bakıyoruz Facebook mesela haberlerimizin arasında da var. Büyük bir veri kaynağına sahip olmasına rağmen gitmiş torrent üzerinden terabaytlarca 70 küsur terabayt olması lazım, ona bir bakayım ben. 82 terabayt veri seti kitap indirmiş ve torrent üzerinden bunu herhangi bir telif hakkı ödemeden indirmiş. Bununla ilgili Amerika'da mahkemesi sürüyor. Tabii bu firmanın bu kadar veriyle modeli eğittikten sonra buradan elde edeceği gelire bakıldığı zaman ödeyeceği telif hakkı cezası hiçbir şey. Hiçbir şey. Tabii. Bir de üzerine bir Yani de şey sormuşlar. Siz korsancılık yaptınız. Facebook'un savunması da korsan kitapları paylaşmakla olur korsancılık. Biz paylaşmadık. Sadece indirdik diyor. Yani savunma da orada birazcık bunu mu yapmışlar şey ya? veriyor. Ya ciddi ciddi bunu mu söylemişler savunmada? Evet, evet. Tam olarak bunu söylemişler. Biz indirdik, sadece herhangi bir şekilde paylaşmadık. Yani Kendi savunmaları da bu şekilde. olay bambaşka yerlere gidiyor. İşte bakın değerli izleyiciler, yani burada biz yapay zekanın geldiği aşamaları falan konuşuyoruz. İşte şaşırıyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire. Ama bir de işin arka planında böyle problemler de var. Yani koskoca Facebook dediğimiz şirket tutmuş torrent üzerinden korsan bir şekilde 82 terabaytlık kitap indirmiş. Ya Victor, 82 terabaytlık kitap ne demek ya? Bütün dünyanın kütüphanesini indirmiş bunlar ya. Ciddi bir rakam. Bütün dünyanın Ve kütüphanesini indirmiş. Hatta şu an illegal olan bir kitap veri tabanı var. İsmini söylemeyeyim şimdi. Bu torrent kaynağı üzerinden bütün kitapları, bulabildikleri, erişebildikleri bütün kaynakları indirmişler. vay vay vay. Evet, işte önümüzdeki zamanlarda
bol bol tartışmaya devam edeceğimiz konulardan birisi de bu. Viktor ağzına sağlık diyeyim. Varsa eklemek Teşekkür istediğim ederim. onları da alayım. Ardından yayına yapayım. Ekstradan işte güncel olarak şu an çıkan yeni modellerimiz var. Bunlardan Hı hı. hiç bahsetmedik. Bunlardan biraz bahsedelim. Bir Grok 3'ten bahsettik. Yeni. Twitter'ın XAI altında çıktı. Hemen peşinde Cloud 3.7 Sonnet modeli çıktı. Bu Cloud modeli daha çok yazılımcılar tarafından popüler olmasına rağmen Avrupa'da geliştirilen bir model ve hani normal ChatGPT ile kafa kafaya yarışan modellerden birisi. Özellikle kod yazarken çok fazla haşır neşir oluyorum Cloud modeliyle ama normal şartlarda ChatGPT'yi tercih ediyorum bir şekilde. Cloud'da hiç fena olmayacak performans gösteriyor ama. Hemen beraberinde OpenAI Deep Search denilen özelliğini Plus kullanıcılarına açtı. Daha önce Pro kullanıcılarında vardı. Şimdi Plus kullanıcıları da derin araştırma özelliklerinden faydalanabiliyor. Burada Twitter Grok 3 modelinde de derin araştırma özelliği var. Burada herhangi bir konuyu söylüyorsunuz. Model arka planda onlarca, yüzlerce sayfaya web sitesine ziyaret edip senin için verileri toplayıp rapor haline getirebiliyor. OpenAI de bunu duyurdu. Tekrardan artık Pro kullanıcılardan sonra Plus kullanıcıları da kullanılabilir duruma geldi. Hemen de yakın zamanda GPT 4.5 modeli yayınlandı. GPT 4.5 modeli şu an Frontier dediğimiz öncü modellerden birisi değil, bir ara model. OpenAI tarafından geliştirilen. Bu da yakın zamanda OpenAI tarafında ChatGPT üzerinde kullanılabilir duruma gelecek. Bu modelin özelliği de daha çok IQ dediğimiz değil de EQ dediğimiz duygusal zeka açısından daha duyarlı olması bu modelin. Böyle bir özelliği var. Daha çok böyle hani sınavdan kaldım ne yapacağım diye sorduğunuz zaman modelin hani seni anlayabiliyorum, konuşmak istersen ben buradayım. Biraz daha böyle hassas konuştuğu bir model haline gelmiş durumda. Bunlar da son güncel modeller şu anlık. Evet, bunları takip etmeye devam edeceğiz tabii. Evet. Detaylarında yine yeni gelişmeler oldukça izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Tabii sadece yapay zeka değil, teknoloji dünyasında olan öne çıkan haberleri de yine detaylarıyla aktarmaya çalışacağız. Değerli izleyiciler, bugünlük yayınımız bu kadar diyelim. Yayını beğenip yorumlarınıza katkıda bulunmayı unutmayın ve bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.